Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeşil soğanlı gözleme yapacağız. Bahçemizden soğanları toplayacağız. Hadi hep birlikte gidelim soğanlarımızı toplayalım. Hemen gözlememizi hazırlamaya başlayalım. Evet, burada benim yeşil soğanlarım var. Daha önceden ektim ben bunları ama kartlayacak da temizleyelim buralarını. Hem bahçeyi de ekmeye başladık. Bunlardan şöyle bir güzel gözleme yapalım. Tamamdır. Evet. Güzel bir soğanlarımızı çıkardık. Hemen şuracıkta temizleyelim biz bunları. Çöpleri girmesin içeri. Soğanları temizledim. Hemen şimdi bol suda yıkayayım çeşmede bunları. Soğanlarımızı çıkardık, hazırladık gördüğünüz gibi ama bunları daha sonra doğrayacağım. Şimdi hamurunu yoğuralım. Malzemelerimi buraya hazırladım. Çok az mayam var. Ne kadar? Tahminen bir çay kaşığı kadar bir maya. Çok az maya ilave edeceğim. Burada da suyum var. Burada yarım litre bir su var bunun içinde. Şöyle dökelim. Ve tuz ilave ediyoruz. Göz ayarı. Böyle hemen bu malzemeleri ilk etapta karıştıralım. Çok az da sıvı yağ dökelim. Açması kolay olsun. Şöyle karıştırıyoruz. Unumuz burada. Hemen yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Tabii ilk önce her zaman olduğu gibi kaşıkla, daha sonra da elimizle yoğuracağız. Aldığı kadar un ilavesini yapacağız. Un ölçüsü yok. Ama 8 bardak gidecektir. Bunu da unutmayın. Yani 1 kiloya kadar un gider. Güzel bir ele yapışmaz bir hamur olana kadar un ilave edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın, biraz karıştırdık. Hemen elimizle sıyıralım. Hamuru yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toparlandı. Kıvamını aldı. Bu hazır. Şimdi biraz bu beklesin. Soğanları doğramaya geçelim. Şöyle bayağı bir soğan. Birazını ayıralım ki hepsini birden doğrayamayacağım tabii ki de. Hemen şimdi doğramaya başlıyoruz. Birazını doğradım. Kalan da aynı şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Hemen kabımın içine dökelim. Tamamdır. Bu da oldu. Hemen kabımı alıyorum. Bayağı bir soğanımız oldu. Birazcık da peynir böyle ufalayacağım içine. Çok fazla da değil. Rendelesek de olur ama hadi böyle doğrayıverelim yumuşak ya. Peyniri de parçaladık. Şimdi biraz tuz ilave ediyoruz. Göz ayarı. Şöyle bir karıştıralım. Tamam, soğan malzememiz şu anda hazır. Hazır oldu. Hemen şimdi hamuruna geçeceğiz. Hemen başlıyoruz hamurumuzu hazırlamaya. Soğanlarımızı indirelim. Azıcık şuraya un sepivereyim. Hemen hamuru çıkarıyoruz. Hop.
Şöyle güzel bir hamurumuzu ilk önce toparlıyoruz. Hemen bıçağımızla hamuru keseceğiz. Kaç tane bakalım olacak. Küçük bezelere böleceğiz hamuru. Şöyle. İki, 4, 6, 8, 10, 11 tane yaptık. Şöyle bir kontrol edelim büyüklüklerini. Eşit miktarda yapmaya özen gösterelim. Hemen yuvarlıyoruz. Şöyle bezeleri hazırlıyoruz. Hamurları küçük bezelere böldük. Hemen şimdi oklavamızı alalım. Açmaya başlayalım. Şöyle hemen bastırıyoruz. Böyle açacağız. Hemen şuraya koyalım. Diğerinde aynı şekilde. Evet, sonuncuyu da açtık. Şuraya koyalım oklavamızı. Şöyle açalım. Üst üste koydum. Yer açılsın diye. Hemen böyle yerleştiriyoruz soframızın üstüne bunları. Şimdi birazcık üzerlerine yağ dökeceğim. Çok fazla değil ama biraz dökeceğim. Hemen şöyle sıvı yağdan ayarlı gezdiriyoruz. Ama fazla değil. Bu kadar yeterli. Hemen şimdi bunları böyle yağlayalım. Biraz bu yağda bunu bekleteceğiz. Şöyle. Şimdi böyle bu şekilde biraz beklesin. Bir 10-15 dakika kadar bekleteceğiz arkadaşlar dinlenmesi için. Hamurları bir 10 dakika dinlendirdik. Şimdi malzememiz burada. Malzememizden şöyle orta yerlerine bol bol koyuyoruz. Şimdi biraz kaldı arkadaşlar ama hepsine koymayacağım. Neden? Küçük oğlan belki yemez soğanlı diye onu başka model yapacağım. Yoksa tam onlara göre ben yapmışım soğanımı. Hatta birine daha koyabilirim. 3 tane ona yeter. Bir tane de soğanlı iyisin değil mi? Şöyle bol bol koydum ki hepsine. Aslında tamam, iyi yaptığım soğan ölçü. Şu 3 taneye de patates kaynattım. 3 tanesini de patatesli yapacağım bunu çünkü oğlana özellikle. Bunlar da böyle birazcık, bunlarda da içlerinde şey var, peynir var. Hemen onlara da birer patates koyuyorum. Çünkü oğlan yemeyebilir. Belli olmaz. De patates de çok koymuşuk. O da kalacak. Bunlar kalsın. Bu şekilde hepsinin içine soğan ve 3 tane de patatesli olarak hazırladım. Hepsine bölüştürdük. Malzemeleri pay ettik. Şimdi toplayacağız bunları böyle uç kısımlarını. Şöyle bir yere toplayacağız. Şöyle bakın. Bu şekilde toplayacağız. Ve yapıştıracağız. Böyle topladık bir tanesini. Diğerlerini de aynı şekilde. Toplama işlemini bitirdik. Bu 3 tane patatesli olanlar. Bunlar da soğanlı olanlar. Hemen şimdi bunları birazcık daha şöyle bastıracağız. Oklavamızı alalım.
Azıcık un serpebiliriz ki yapışma olmasın. Şöyle biraz oklavamızla büyüteceğiz. Dikkatli yapın ki patlatmadan, çünkü akmasın içinden malzemeler dışarı. Şu şekilde bakın. Böyle açacağız. Bir tanesini hazırladık. Şöyle kenara alalım. Hatta tepsi getirelim. Bunları tepsiye koyalım. Şöyle. Tepsimizi şöyle hemen unlayalım ki yapışmasın. Şöyle hemen yaptığımızı alıp şöyle tepsimize koyuyoruz. Gözlemeleri hazırladım. Şu 3 tanesi patatesli olanları. Bunlar biraz narin, hemen çıkma yapıyor arkadaşlar. Bunlar da soğanlılar. 4 tanesini de tepsiye koyduk. Şimdi hemen pişirme aşamasına geçiyoruz. Durmuyoruz, hemen pişiriyoruz. Evet, tavam ocağa koydum. Hemen biraz sıvı yağ döküyorum. Ne kadar? Çok fazla da dökmeyeceğiz. Yağımız biraz kızdı. Hemen bir tanesini tavamın içine bırakıyorum. Bir bakalım. Yavaş yavaş kızarmaya başlamış. İki tarafı da güzel dengeli bir şekilde kızartacağız. Tekrar çevirelim. Başladı. Bakın çok güzel kızarmaya başladı. Tekrar diğer tarafına bakalım. Güzel bir kızartmaya özen gösterin. Bakın şu anda hazır. Hemen bunu alıyoruz. Bu şekilde alt üst pişireceğiz arkadaşlar. Gözlemelerimiz hazır oldu. Soğanlılar ve patatesliler. Onu 3 tane yapmıştık. Bunlar da soğanlı olanlar. Muhteşem oldu arkadaşlar. Evet, gözlemeleri pişirdik. Şimdi kendim tadına bakacağım. Şöyle yakından size de gösterelim. Süper oldu arkadaşlar. Bir tanesinden koparacağım. Siz de görün. Ve ne ile tüketeceğiz? Şimdi bu benim içti gerçi biraz ama geçen yaz hazırlamış olduğum konsantre erik suyu. Hoşaf yani. Biz hoşaf deriz. Koyu yani, bayağı bir koyu. Konsantre olduğu için şöyle biraz ondan döküyorum. Dün akşam açtık. Önceki akşam bitmek üzere. Üzerine biraz su ilave edeceğim. Koyu olduğu için bunu bu şekilde tüketiyoruz. İnşallah bu sene yine yaparız ama erik yok bu sene. Şöyle bir kaşık da şeker. Fazla koymadım şekerini konsantre erik suyunu yaparken. İçerken kendi ağız tadımıza göre ayarlarız diye şöyle onu da karıştıralım. Erik suyuyla çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bu patatesli olan oğlanınkiler. Onlardan yemeyeceğim. Şöyle bir tanesini alıyorum. İnşallah. Süper olmuş var ya. Soğanların pişmeme gibi bir ihtimali yok. İnce yaptık zaten. Fazla kalın değil. Şöyle katlayıp Oo, süper. Yanına da erik suyunu. Oo, süper olmuş. Hoşafla birlikte süper oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tüketeceğiz. Birazdan yiyeceğiz zaten. Mehmet abiniz hasta. Gel dedim, gelmiyor. Onun için tadına bakmak için sizinle birlikte bir tanesini parçaladım. Çok güzel olmuş. Süper olmuş. Şimdilik bitirelim videomuzu.
Umarım sizler için hazırlamış olduğum gözleme tarifimi beğenmişsinizdir. Soğanlı olarak hazırladım. Bu 3 taneyi de oğlana hazırladım. Yemezse soğanlı, patatesli yesin diye. Patateslileri daha çok seviyor. Şimdilik videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videomuzu bitirmeden önce her zaman ne diyoruz? Kanalıma abone değilsiniz. Abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açın. Bildirim sekmesini açın. Yani şöyle zil işaretini görürseniz alt kısımda ona basarak bildirimleri zaten açmış olacaksınız. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel videolarda görüşmek üzere.